Merhaba sevgili boğalar. Evet, Temmuz ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Ben nereye gittim? Evet, ya bunlar gerçekten zor oluyor. Bakalım bu ay sizlere neler getirecek? Çok orijinal değişik bir ay aslında. Neden derseniz öncelikle ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şu Neptün arkadaşımız 29 derece 55 dakika ve Balık burcunda sevgili boğalar 14 yılda bir Neptün bu burç değiştirir ve şimdi çok yaklaşmış. Yani ben anında kapıdan giriyorum diyor ama yavaş hareket ettiği için tamamen Koç burcuna girmesi biraz zaman alacak. 2026'da tamamen girmiş olacak. Yani 2025'te girecek, geri çıkacak, girecek, geri çıkacak. Geri çıkacak, geri çıkmak demek değildir. Hızları yavaşlar. O yüzden biraz enerjisi düşer gezegenin. Yoksa öyle geri giden bir gezegen daha biz görmedik. Burada çok yakın. Dolayısıyla ben bu Temmuz ayındaki Neptün'ün bu hareketini sizin 14 yıldadır devam eden ve sizin aslında burası 11. ev çok güzel bir evdir. Hayallerinizi gerçekleştirmenize sebep olmuş. Yani yaklaşık 14 yıl diyelim buraya. İşte 2024'teyiz, 2010'dan itibaren yani. Öyle bunları aşağı yukarı konuşuyorum şeyde. Dolayısıyla burada sizi biraz aslında hayallerinizi gerçekleştirmeye neden olmuş. Belki bir kısmınız bir şekilde sosyal statünüzden destek aldınız maddi anlamda bazı hayalleriniz gerçekleşti. Neden derseniz Neptün'ün bulunduğu balık burcu sizin dost bir burcunuz. Burada sizin hayallerinizi gerçekleştirmiş. Şimdi Neptün 12. ev dediğimiz alana geçecek ve 2026'dan sonra 14 yıl orada seyahat edecek. Bu bizim ülkemiz için de önemli çünkü ülkemizin haritasının tepesi yani yönetim dediğimiz yer şeyi gösteriyor. Neptünyen bir yerdir, balıktır. O yüzden yöneticilerimiz bizim balık etkisinde olan, su grubu etkisinde olan yöneticiler oluyor. Burada baktığımızda Neptün çok yaklaştığı için bu Temmuz ayı bir fragman olacak size. Ne için bir fragman? 2026'dan sonraki değişecek olan hayatınıza bir alanı mutlaka değişecek. Şimdi bu Neptün'le ilgili bir çekim yapacağım. Bu ay içerisinde yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Neptün'ün kendisi nedir ve yolculuğu neyi anlatır diye. O yüzden bu ayı iyi bir tetkik edin ve zaten ayın birinde de Neptün Merkür'le de böyle keyifli bir açı içerisinde zaten sizi böyle kardeşler, işte akrabalar, onlarla güzel bir iletişim içerisinde, belki onlarla birlikte olduğumuz e, komşularımız belki birlikte olduğumuz bir süreçten bahsediyor. Sonra ayın üçünde gördüğünüz Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Şimdi Merkür Aslan'a geçtiği zaman yuva evinde. Demek ki konularınız sizin ev, yuva, aileyle ilgili olmaya devam ediyor. Yani burada kardeşler vesaire varken artık daha anne, baba, eş, evin kendisi fiziki, vatanın kendisi fiziki. Bunlardan bahsediyor. Diyor ki bu biraz onlarla olan iletişiminizin arttığı bir süreç olacak. Ve yine üçünde Satürn ve Venüs arasında güzel bir açı var. Bakınız Venüs burada. Satürn'de sizi biraz yaklaşık 2 senedir arkadaşlarınızdan ve çevrenizden koparmış, biraz yalnızlaştırmış. Biraz maddiyat anlamında işten kazandığınız para son 2 yıl içerisinde biraz böyle sorunlu olmuş olabilir. Şimdi Venüs ile Satürn arasındaki güzel açı bir şeylere belki bir eğlence, bir yemek, bir birliktelik yani bir event diyelim biz bunu. Ve onunla ilgili olarak hani böyle keyifli, çok para harcamadığınız, sınırlı.
Ama keyifli bir süreçten bahsediyor. Burada belki bir eve bir eşya da almak söz konusu olabilir. Hani orada da güzel bir anlaşma yapabilirsiniz. Evin konforunu sağlamak açısından. Çünkü Venüs de sonuçta yengeçte. Bu onu gösterir. Sonra ayın beşine geldiğimizde sevgili boğalar, ben nereye gidiyorum ya? Bazen nereye gittiğimi göremiyorum. Bakalım nereye gitmişim. Evet. Em, evet. Bu yeni şeyler biraz garip olmuş. Çok pardon. Ayın beşinde bir şey var. Yes. Ayın beşinde sevgili boğalar bir yeni ay var. Yeni ay ne demektir? Ay ve güneşin yan yana gelmesi demektir. Burada ay ve güneş yan yana geldiğinde gerçekten kusura bakmayın. Evet. Ayın beşinde ay ve güneş o Yengeç burcunda, Yengeç burcunun 14 derecesinde yan yana geliyorlar. Şimdi Yengeç burcu sizin dost burcunuz bir. İkincisi, bu birleşim yani Ay ve Güneş Sirius dediğimiz bir sabit yıldızın üzerinde gerçekleşiyor. Çok ben böyle abartmıyorum. Yani hayatınızda büyük değişiklik olacak, efendim uzaydan para gelecek falan. Böyle bir şey değil ama bir kapının açılmasıdır. Yeni bir kapının açılması da. Bu bir fikir olarak da gelebilir. Bu özellikle de sizin yengeç üçüncü ev dediğimiz alanda olduğu için bu kardeşlerle yapılan bir konuşma ve görüşme sonrası yeni bir alanın belirlenmesi, yeni bir kapının açılması. Bu komşularla olabilir. Burası aynı zamanda projeleri anlatır kurumsal hayat içerisinde. Yeni bir projeyle ilgili böyle çok güzel, keyif yapmak istediğiniz bir proje vardır. Ama hiç olasılığınız yoktur. Sirius size bunu getirir. Yani bu projede sonrasında size çünkü bu sonuç getiren bir şey değil. Bu bir kapı açan bir eylem. Dolayısıyla güzel bir şey ya da bunlar sizin bu yakın çevrenizde olacak olan bir şeydir. Ve güzel bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Mars ve Satürn arasında da çok güzel bir açı var. Mars burada Satürn'le de güzel bir açı içerisinde. Bu da enerjinizi gerçekten doğru ve güzel kullanma şansı getiriyor. Çünkü Mars sizin burcunuzda ya o tembelliğinizden çıkıp da biraz ya tamam ben şu projeye hadi bir başlayayım çok güzel olacak. Bak zaten ayağıma geldi ya da ben hadi şu komşuyla ilgili bir şeyler düşüneyim falan. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir kısa yolculuk da olabilir. Aynı zamanda yolculukları da anlatır bu üçüncü ev. Kısa yolculukları anlatır. Bu yine güzel bir durum. Belki de burada bir arkadaştan destek almak söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizden destek alarak bunları yapmak olabilir. Ayın dokuzunda da Uranüs ve Venüs arasında güzel bir açı var. Uranüs şurada bakın. Venüs'te yengeçte. Şimdi Uranüs ve Venüs arasındaki açı da gene bu yakın ilişkilerimizi ve aynı zamanda projelerinizi, kardeşlerinizle olan iletişiminizi, burada aldığınız desteği gösteriyor. Çünkü Uranüs sizin burcunuzda henüz terk etmedi. Onun terk etmesi 2025'in Mayıs-Haziran'ı gibi düşünün ve işte o zaman siz inşallah seneye de görüşürüz. Sevgili boğalar, yani o 7 sene size zor geçmiş olacak yani. Şu anda 6,5 senedir. Nerede? 6 senedir böylesiniz. Bir seneniz daha var neredeyse. O bir sene sonra gerçekten çok rahat edeceğiniz ve artık tamamen farklı bir hayatın içinde olacağınızı gösteriyor. Ayın 12'sinde ise Venüs hareket ediyor ve Venüs Aslan burcuna geçiyor. Şimdi Venüs Aslan'da böyle bir parlar, bir parlar, bir şatafat getirir, bir kendini gösterir. Böyle ne bileyim bu evle yuvayla ilgili güzel şeyler almak, evi süslemek, ailede bir eğlence, bir keyif anlamına gelir. Ayın 13'ünde
Venüs ve Plüto karşıt açıda yapsa ben biraz bunun şey de olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal hayatım mı ev mi dediğiniz durumda biraz aman ben dur gireyim evde eğleneyim falan diyebileceğiniz bir süreçten bahsediyorum. Ve ayın 16'sına geldiğimizde bu biraz daha tehlikeli bir durumu anlatıyor açıkçası. Bunu 21'inden göstereyim size. Ya bu ne oluyor? Anlamadım ki. Of, of. Ayın 21'inden göstereyim size onu. Ayın 16'sında şimdi bu ayın hani her ay ben size böyle bir tehlikeli bir zor ay söylüyorum ya. Bu ayda bu ayın 16'sında ve önemli de sizin için çok önemli sevgili boğalar. Niye? Uranüs de boğada, Mars da boğada. Şimdi Uranüs bir enerji ama dalgalı. Mars'a yani gerçekten zor böyle kafasının dikine giden. İkisi de sizin burcunuzda ve Mars da kendi evinde. Bu da şu demektir. Lütfen bugünlerde şeye dikkat edin. Ani agresyon, çıkışlar, kendinizi bir gösterme isteği, bir böyle ben buradayım ya falan deyip böyle hiç çok da tarzınız olmayan diyeceğim. Siz Venüsyen bir insansınız. Mars diyen bir insan değilsiniz sonuçta. Sizi biraz böyle zorlanacağınızı, enerjinizin yükseleceğini ve biraz bu yüksek enerjiyle ne yapacağınızı bilmediğiniz bir süreç. Üstüne üstlük hemen arkasından da Mars ikizlere yani sizin para evinize giriyor. Burası da sizin en sevdiğiniz ve en değerli alanınız. Aslında dolayısıyla sanki o enerjiyle bir Mars maddi kazançlar evinize girdiğinde maddi konularla ilgili aksiyon almak isteyebilirsiniz. Ama ani kararlar vermemeniz gereken, böyle özel ve önemli konuşmalarınızı biraz daha ertelemeniz gereken, biraz enerjinizi tutmanız gereken bir zaman, onu söyleyeyim size. Sonra ayın 21'inde bir dolunay var hemen arkasından. Bu dolunayda Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde. Dolunay ne demektir? Ay ve Güneş'in karşı karşıya olması demektir. Ay zaten Plüto'ya çok yakın e, bir derecede Plüto o esnada. Burada önemli bir olay var. Bir şeye kesin karar veriyorsunuz. Bakın sevgili boğalar. Yani burası bir tamamlanma alanı. 29 derece önemli bir derecedir. Çok analitik bir derecedir. Ve ay burayı geçtikten sonra Plüto ile kucaklaşıyor. Yani diyor ki Plüto da sizin sosyal statünüzü ve kariyerinizi değiştirme alanınıza girdi. Artık yavaş yavaş sizin hayatınız zaten 7 sene önce başlayan o değişim rüzgarları böyle devam ede bugünlere geldi. Zaten 2025'te artık tamamen bitmiş olacak. Artık değişmezsiniz ondan sonra. Dolayısıyla burada bir karar veriyorsunuz, bir bırakma zamanı. Bu sizin hiç sevmediğiniz bir konu sevgili boğalar. Bırakmayı sevmediğiniz için sizin için çok zordur bırak. O benimdir dersiniz yani. Ve çok duygularınızın da çok güçlü olduğu bir süreçten bahsediyor olacağız. O esnada Mars ve Neptün arasında evet güzel bir açı var. Arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden destek aldığınızı gösteriyor. Mars ayın 21'inde zaten ikizlerde olmuş oluyor ve konunun gerçekten maddi boyutlarının da ortaya çıktığını görüyoruz. Yani burada kiminiz belki uzun süredir iş değiştirmek istediniz, sosyal statünüzü değiştirmek istediniz ama bir türlü bırakamadınız ve değiştiremediniz. Burada bir başlangıç yani daha doğrusu şöyle tamam ya ben artık bu işi yapmayacağım ya yeter ben 6 senedir bir iş arayışındayım, bir bilmem ne arayışındayım, değiştirmek istiyorum, yapmak istiyorum ama bir türlü olmadı. Tamam ya tamam artık ben vazgeçtim, bu alanda olmayacağım diyebilirsiniz. Bu bir karar süreci. Yavaş yavaş da bu verdiğiniz kararı mı uygulayacaksınız? Şimdi 29 derece zor olduğu için bu size zor gelecek tabii. Onu söylemek istiyorum. Sonra ayın 22'sinde Mars ve Plüto arasındaki güzel açı
Evet, diyeceksiniz ki evet ben doğru karar verdim. Hemen onda orayla ilgili bir, belki o verdiğiniz kararla ilgili bir geri dönüş olacak, onu söyleyeceksiniz. Şimdi bu arada ayın 22'sinde de Venüs ile Jüpiter çok güzel bir açı içerisinde. Venüs de sizin gezegeniniz olduğu için belki ailede, yuvada bu verdiğiniz kararı veya işte neyse eylem de olabilir bu tabii. Ve duyuracaksınız ailede, yuvada belki, ve bu keyifli olacak sizin için. Ayın 23'ünde ise sevgili boğalar, Mars, Plüto, Neptün, yani gerçekten, ya evet, doğru aksiyonları aldım ben, doğru kararları verdim ben ve bunların da e, şeylerini görmeye başladım diyeceğiniz çok güzel bir süreç olacak sevgili boğalar. Ayın 26'sına geldiğimizde, gerçekten bu niye böyle oluyor anlamadım. Ayın 26'sına geldiğimizde ise sevgili boğalar, Merkür hareket edecek ve Başak Burcu'na gelecek. Şimdi Merkür Başak Burcu'na geldiğinde, Başak da sizin dost burcunuz biliyorsunuz, toprak. Ama burası eğlence evi, Başak da hiç eğlenceli değil. Şimdi Merkür burada Başak'ta sanki eğlenceyi biraz entelektüel bir boyuta getirmek, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek gibi düşün bunu. Biraz bu şeye getirmek var. Bir önemli şey, çocuğu olan boğa burçlarının onlarla iletişiminin artması demek. Sevgilisi olan boğa burçlarının iletişiminin artması demek. Pozitif anlamda konuşuyorum bunu. Yani belki karşınızdaki kişiyle hiçbir şey konuşamazken öyle bir ortam olacak ki konuşabileceksiniz. Kendinizi ifade edebileceksiniz. Ama bu Merkür'ün Başak süreci sizi böyle eller havaya yapan bir süreç olmaz. Onu söyleyeyim yani. Gideyim, gezeyim, eğleneyim süreci değil de daha oturayım, sohbet edeyim, konuşayım, anlaşayım. E, Eğlencemi de ben daha entelektüel bir boyutta gerçekleştireyim gibi olabilir sevgili boğalar. Evet, farklı bir ay bekliyorum. Sakin ama farklı bir ay bekliyorum. Hepimiz için keyifli ve güzel bir ay olsun sevgili boğalar. Görüşmek üzere.